Herkese merhaba. Bugün çok önemli ve güzel bir gökyüzü geçişinden bahsedeceğiz. Jüpiter'in ikizler transitini anlatmak istiyorum size. Şimdi astrolojide iki tane güzel enerji var. İki tane güzel etkiler veren gezegen var. Bunlardan bir tanesi Venüs, diğeri de Jüpiter. Bunun ikisine iyicil gezegenler diyoruz biz. Ama Venüs daha küçük bir iyicil gezegen. Jüpiter ise daha büyük kapsamlı bir iyicil gezegen. Jüpiter bolluk bereketi anlatıyor astrolojide. Fırsatları, şansları, olumlu tarafları anlatan bir gezegen. Dokunduğu her şeyi büyütme özelliği gösteriyor. Tabii bazen kötü şeylerin üzerine geldiği zaman da onları büyütme etkisi verebiliyor. Ama genel olarak etkileri güzel, şanslı, bereketli etkiler diyebiliriz. Ve Jüpiter transitleri bizim için çok önemli. Jüpiter ağır gezegenlerden bir tanesi olduğu için yılda ancak bir burcu tarayabiliyor. 30 derecelik bir burcu tarayabiliyor. O nedenle her burçta bir yıl kaldığı için bir tam turunu da 12 yılda bir tamamlıyor. Ben şimdi burçlarla ilgili ufak bilgiler vereceğim ama nasıl etkiler alacağıyla ilgili dinleyenlerden şunu rica edeceğim. Şimdi 12 yılda bir aynı yere geldiği için bu gezegen 12 yıl önce neler yaşamışlar, hayatlarında ne gibi etkiler olmuş, onları düşünerek bizi dinlesinler diye tavsiye edebilirim. Tabii ki 12 yıl öncenin birebir aynısı etkiler olmayacak ama 3 aşağı 5 yukarı benzer etkileri alma şansları var. O nedenle 12 yıl önceye giderek acaba hayatlarında ne gibi güzel olaylar oldu, ne gibi değişiklikler oldu, onlara bir bakmalarını önereceğim. Şimdi öncelikle Jüpiter'in Koç burcunda ne gibi etkiler verdiğine gelelim. Bir kere yükselen koçlar ve koç burçları bu güzel etkiyi, bu olumlu etkiyi 3. ev alanlarından alacaklar. 3. ev ne demek? 3. ev kardeşleri, kuzenleri, yakın arkadaşları, dostlukları, küçük ticaretleri, küçük eğitimleri anlatan bir ev. Yükselen koçlar bu güzel etkiyi, bu destekleyici etkiyi yakınları tarafından alabilirler. Kardeşlerinden ya da kuzenlerinden ya da yakın arkadaşlarından ya da yakın komşularından bir destek alabilecekleri gibi onların hayatında güzel gelişmeler yükselen koçları sevindirecektir. Ya da yükselen koçlar bu süreçte, bu önümüzdeki bir yıllık süreçte belki yeni ufak ticarete başlayabilirler. Ya da ufak eğitimlere, hani bu sertifika eğitimleri diyoruz ya 3 günlük 5 günlük ama farklı işlere kapı aralayan o tarz eğitimlere başlayabilir yükselen koçlar. Söylemedim galiba, onu söyleyeyim. 26 Mayıs'ta geçecek Jüpiter ikizlere, 9 Haziran 2025'e kadar burada kalacak. İleri geri hareketiyle beraber hemen yaklaşık bir yıl burada kalacak. Yükselen koçlardan sonra yükselen boğalara geldik. Yükselen boğaların da 2. evi tetikleniyor bu Jüpiter'in ikizler transitiyle beraber. Şimdi 2. ev çok güzel bir alan. Bizim para kaynaklarımızı gösteriyor. Para kazanma yollarımızı, maddi ve manevi kazançlarımızın olduğu bir ev. Jüpiter'de bolluk ve bereket gezegeni. Şimdi iki tane güzel enerji aslında birleşiyor. Şanslı bir gezegen para evine konuk oluyor. Bu ne demek? Yükselen boğalar ya da sevgili boğalar bu sene kazançlarla ilgili alanda çok güzel desteklenecekler. Şimdi desteklenecekler diyorum ama bazen de şöyle bir durum oluyor. Her enerjinin artısı ve eksisi var. Bazen hani şans, fırsat bizim kapımızı çalıyor ama biz o kapıyı açmadığımız zaman kaçırıyoruz ya da gözümüzün önünden geçiyor. Biz onu bulup yakaladığımız anda bize faydası olabiliyor. Şimdi boğalar da hani biraz sakin hareket etmeyi severler. Hani oturdukları yerden kalkmayı sevmezler. Biraz ağırkanlı burçlardır. Benim onlara tavsiyem şu olacak. Hani bu sene artık şans ve fırsatlar kapılarını çalacak bu alanda. Gözlerini, kulaklarını dört açsınlar ki bu fırsatları kaçırmasınlar. Yoksa 12 yılda bir para alanından gelen bu şansı kaçırma olasılıkları yüksek olacak. Geldik ikizler ve yükselen ikizlere. İkizler de bu sene en şanslı diyebileceğimiz burçlardan bir tanesi. Çünkü 1. evlerine geliyor şans gezegeni Jüpiter. 1. ev demek ne demek? 1. ev ben dediğimiz alan. Hani ben Zehra dediğim alandır. Ben varsam benim işim var, eşim var, param var, kariyerim var, çocuğum var. Ben yoksam bunların hiçbirinin bir anlamı yok, değil mi? O nedenle hayatın başlangıcı dediğimiz bir alana giriş yapıyor. İkizler burcu hayatlarının her alanında güzel etkiler alabilecekleri bir sürece giriyorlar. Bu hani kariyer olur, çocukla ilgili güzel bir gelişme olur, eğitim hayatı olabilir, para olur, her şey olabilir. İkizler de hani aynen boğalara söylediğimi söyleyeceğim onlara.
gözlerini, kulaklarını dört açmaları gereken bir sürece giriş yapıyorlar. Çünkü çok güzel fırsatlar ikizlerin de kapısını çalabilir. Yengeç ve yükselen yengeçlere. Yükselen yengeçler de 12. ev dediğimiz bir alandan bu etkiyi alıyor. Yükselen yengeçler de 12. ev dediğimiz bir alandan bu etkiyi alacaklar. Fakat astrolojide 12. ev hani çok da şanslı olmayan evlerden bir tanesi. Çünkü 1 ile başlıyor evler, 12 ile tamamlanıyor. 12 dediğimiz zaman bizim hani buradan başlıyorsa daire arkamıza gelen bir alanı gösteriyor. Sırtımıza gelen bir alanı gösteriyor. Görünmeyen, karanlıkta kalan alanları işaret ediyor. Kapalı alanları gösteriyor daha çok. Hani biz genelde hastaneler, hapishaneler gibi alanlar da burayla ilişkilendiriliyor. Yengeçlerin bu süreçte hani çok hoş olmayan bir evlerinden alacaklar bu etkiyi ama şöyle açıklayabiliriz onlar için. İzolasyonu da gösteriyor burası. Kapalı alan dediğimiz için böyle bir yengeçler sanki kendilerine çekilecekler, bir evlerine, odalarına kapalacaklar. Önümüzdeki yıla hazırlık yapacaklar adeta. Çünkü önümüzdeki yıl onlar için güzel bir alana gelmiş olacak Jüpiter. Bu önümüzdeki yılki etkiyi iyi değerlendirebilmeleri için bu sene bir hazırlık yapmaları gerekiyor. Mesela öğrencisiniz diyelim, bir yükselen yengeç olarak. Öğrencisiniz ve önümüzdeki sene müthiş, sizin için, hayatınız için çok önemli olan bir sınava gireceksiniz. Şimdi siz o sınava hazırlanmazsanız eğer, kapanıp da kendinize çekilmezseniz, o sınava hazırlanmazsanız, o önümüzdeki yıl olacak olan sınavdan çok da verim elde edemeyebilirsiniz ve pişmanlık duyabilirsiniz. Hani her ne kadar negatif gibi görünen bir alanda olsa yengeçler için, aslında önümüzdeki yılın hazırlığı yapılacağı için güzel bir etki diyebiliriz yine de. Şimdi geldik yükselen aslanlara. Yükselen aslanlar da 11. ev alanlarından Jüpiter'in ikizler transitini alacaklar. 11. ev çok güzel bir alandır. Yine böyle sosyal grupların, arkadaşlıkların olduğu bir alandır. Yükselen aslanlar bu sene yepyeni arkadaş gruplarına girebilirler. Yepyeni sosyal ortamlara girebilirler ve oradan edindikleri arkadaşlardan çok güzel destekler görebilirler. Bunun yanı sıra derneklere, kulüplere de girebilirler. Bu alandan çok güzel desteklenecekleri bir sürece giriyorlar. Benim onlara tavsiyem şu olacak: davet edildikleri her yere bu sene mutlaka gitmeye çalışsınlar, reddetmesinler. Çünkü o gittikleri yerde farklı farklı kapıların açılacağını görecekler. Jüpiter onlara bu alandan şans ve fırsat vermek isteyecek önümüzdeki bir yıl içerisinde. Yükselen aslanlardan sonra başaklar ve yükselen başaklara geldik. Başaklar da bu güzel etkiyi mükemmel bir alandan alacaklar. 10. ev alanından. 10. ev astroloji haritalarının en tepe noktasını gösterir. Yani bizim kariyer alanımızı gösterir. Yükselen başaklar için iş, kariyer alanlarında çok güzel gelişmeler olabilir önümüzdeki bir yıl içerisinde. Ne bileyim, var olan işlerinde belki bir terfi olabilir, bir pozisyon atlaması olabilir ya da yepyeni başka bir işe geçebilir. Çok güzel teklifler, iş teklifleri alabilirler. Bunun yanı sıra burası bizim statü dediğimiz de bir alanı gösteriyor. Özellikle kadınlar için evlilik de bir statü göstergesi, statü atlama göstergesi olduğu için evlilik de getirebilir. Eğer bekar olan Başak burçları varsa onlar için hani iş ve kariyerin yanı sıra evlilikle ilgili de bir gelişmeyi işaret ediyor diyebilirim çok rahatlıkla. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler için de bu güzel etki 9. ev alanlarından gelecek. 9. evde uzakları anlatıyor. Yurt dışı, yabancılarla ilgili olan işleri anlatıyor. Büyük eğitimleri, felsefi ve dini eğitimleri anlatıyor. Bir kere yükselen teraziler bu sene varsa bu alanda bir işleri yurt dışı ile alakalı bir bağlantıya geçebilirler. Yani var olan işlerini artık daha global alanda yapmaya başlayabilirler. Çünkü ikizler transiti Jüpiter'in onları bu alanda desteklemek isteyecek. Ya da çok büyük bir eğitime başlayabilirler. Akademik alanda yükselebilirler. Ya da dediğim gibi böyle felsefi eğitimlere girebilirler. Jüpiter'in zaten kendisi de böyle dini inançları ve felsefeyi de anlattığı için ve 9. evde burayla alakalı olduğu için belki onlar için bu sene bir içsel yolculuk, bir derinleşme, bir arınma dönemi de olabilir diyorum. Yükselen terazilerden sonra akrepler ve yükselen akreplere geldiğimizde de onlar da bu güzel etkiyi 8. ev alanlarından alacaklar.
8. evde aslında astrolojide bizim pek olumlu bakmadığımız, pek sevmediğimiz evlerden bir tanesidir. Ama her ne kadar negatif bir eve de geliyor olsa hani o negatifliği sıfıra bile çıkartmak Jüpiter'in etkisiyle negatif işte -6'dan sıfıra gelmek bile bir güzel etki olacak. Jüpiter yine orada etkilerini verecek. Şimdi yükselen akrepler için 8. ev ne demek? 8. ev krediler, borçlar, miraslar gibi alanları gösteriyor da eşten gelen kazançları, ortaktan gelen kazançları gösteriyor olabilir. Bu sene yükselen akrepler ve akrepler için Jüpiter var olan bir kredi konusu varsa, negatif anlamda, bir borç varsa, bir alacak varsa bu alanları büyütecek. Bu alanlarda artık bir sonuca gitmenizi isteyecek diyebilirim. Onları temizlemek gerekecek bu sene yükselen akrepler için. Ya da eşten gelen bir kazanç varsa, ortaktan gelen bir kazanç varsa oralarda bir güzel gelişme olabilir diyorum. Yani ya da yoksa bile yeni bir ortaklığa yelken açabilir yükselen akrepler. Onları bu alanda güzel bir şekilde destekleyeceğini söyleyebilirim. Yükselen yaylara geldik. Yükselen yaylar bu güzel etkiyi 7. ev alanlarından alacaklar. 7. ev astrolojide ilişkiler ve evlilik alanını gösteriyor. Bu sene sevgili yaylar için yepyeni bir ilişki, tabii ki yalnız olanlar için yepyeni bir ilişki başlangıcı olabilir. Ya da ilişkisi olanların ilişkileri bir üst level'a atlayabilir. Nişan, söz, evliliğe gidebilir. Ya da bir ortaklı işe girebilir sevgili yaylar bu sene. Yani hiç hesapta yokken, akıllarında yokken hadi gel seninle şu işi kuralım derse birileri onlar için gerçekten iyi sonuçlarla noktalanacak bir iş olabilir diyorum sevgili yaylar için. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklara geldiğimizde yine bu güzel etki onların 6. evinden geliyor. Bu sene oğlakların iş alanı oldukça büyüyecek diyebiliriz. Her zamankinden daha çok çalışacaklar. Oğlaklar zaten çalışkan insanlardır ama bu sene her zamankinden daha çok çalışmaları gerekebilir. Çünkü Jüpiter onların işlerine iş ekleyecek. Var olan işlerini büyütecek ya da ikinci bir iş, üçüncü bir iş gibi de hayatlarına yeni işler ilave etmelerine neden olabilir. Bunun haricinde sevgili oğlaklara şöyle de güzel bir haberim var. Ev hayvanlarıyla alakalı bir ev olduğu için burası hayatlarına hani hiç akıllarında yoktur bir kedi sahibi olmak ama ne bileyim kapılarına bir kedi gelirse onları sahiplenmek isteyebilirler. Bir köpek olabilir, bir kuş olabilir ya da bir akvaryum edinmek isteyebilirler. Bu sene hayatlarına böyle güzel de bir etki getirecek diyebilirim Jüpiter'in ikizler transiti. Geldik kovalara ve yükselen kovalara. Onlar da bu etkiyi 5. ev alanlarından alacaklar. 5. evde yine güzel dediğimiz evlerden bir tanesi. Çünkü burası aşk alanıdır. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar için yepyeni bir aşk olabilir bu sene. Burası sportif faaliyetleri de anlattığı için hayatlarına kalıcı olacak bir spora dahil edebilirler. Ya da çocukları varsa, evli çocuğu olan kovaların çocuklarıyla ilgili hayatlarında çok güzel gelişmeler olacaktır. Bu da onları mutlu edecektir. Hani belki çocuğu LGS üniversite sınavına girecek bir kovaysa onların bu sınav sonuçları gerçekten mutlu edecek bir şekilde gelişebilir. Geldik son burcumuz olan balıklara ve yükselen balıklara. Yükselen balıklar da bu güzel etkiyi, Jüpiter'in bu güzel ve olumlu etkisini 4. ev alanlarından alacaklar. Ev, yuva ve aile dediğimiz bir alandır burası. Yükselen balıklar için yeni bir eve geçmek, var olan evde büyük bir tadilat yapmak olabileceği gibi ailelerine yeni birilerinin katılmasını da gösterebilir. Hani aileye yeni bir gelin gelebilir, yeni bir bebek gelebilir. Ailenin büyümesini de göstereceği için Jüpiter'in büyütücü etkisinden dolayı ev konularında, aileyle ilgili konularda ve yuva ile ilgili konularda çok güzel gelişmelerin olacağı bir yıla giriş yapıyorlar diyebilirim sevgili balıklar ve yükselen balıklar için. Ben bu sene önümüzdeki bu bir yıllık süreç içerisinde tüm burçlarımızın çok güzel etkiler alacağını görüyorum ve düşünüyorum. Lütfen bu güzel etkiden yararlansınlar ve dikkatlerini etraflarına vermelerini tavsiye ediyorum.